Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü açılımda aklınızdaki kişinin size karşı duyguları, düşünceleri neler, olası gelecekte neler olacak ve sizin gelecekte neler bekliyor? Çok genel bir açılım yapılıyor olacağım. Aynı zamanda inanılmaz bir aşk ritüeli yapıyor olacağız. Para, bolluk, bereket bize çeken, tarot kartlarını kullanan güzel bir manifest tekniği de kullanarak aslında çok güzel bir ritüel hazırladım. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Ve adı çayı ile hepinizi arındırıyorum sevgili ruhtaşlarım. Bu videoya getirdiğiniz tüm negatif enerjileri, bakış açılarını, negatif alanları, tüm kıskançlık enerjileri her ne varsa hepinize üzerindeki tüm negatifleri temizliyorum. Ve niyet ediyorum öyle de olsun. Hazırsanız başlayalım. Evet, ex partnerini bekleyen sevgili ruhtaşlarım. Şimdi duygusal olarak eril enerjinin güncel enerjilerine bakacağız. Duygusal ifadeleri neymiş? Bakalım. Kendisinin güncel enerjisi duygusal olarak nedir? Stresli ve gergin olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili ruhtaşlarım. Şimdi konuşturma kartlarını alıyor olacağım. Bakalım size aklınızdaki kişinin, ex partnerinizin söylemek istedikleri neler? Ne söylemek istersin? Evet arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin, ex partnerinizin stresli ve gergin olduğunu, kafasının bulanık olduğunu, hatta yer yer zaman zaman belki öfke durumları içerisine girdiğini de görüyoruz sevgili ruhtaşlarım. Burada onun stresli ve gelen bir durum var. Ayrılığınız geriyor olabilir. Ayrılıktan sonraki davranışlarınız onu geriyor olabilir. Zaten birazdan konuşma kartlarını da okuyarak aslında tam olarak ne hissettiğini, güncel enerjisinde neler olduğunu anlıyor olacağız. Yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun. Yani aslında kendisiyle ilgili vakit geçirmek zamanını bulduğunda ya da duygusal bu konulara yakınlaşma zamanını bulduğunda aslında karşımızdaki insanın size karşı her seferinde sizi düşündüğünü görüyoruz. Yani bu gece saatleri de olabilir arkadaşlar çoğu için. Çünkü günlük bir koşturmacası olabilir. Yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun. Sizinle ilgili şeyleri hatırlıyor olabilir arkadaşlar. Bulunduğunuz yerler benzer yerler olabilir. Belki gerçekten yürüdüğünüz sokaklardan karşılaşma durumları olabilir. Kiminiz için çok benzer yerlerde yaşıyorsanız, ortak ilgi alanlarınız varsa, ortak arkadaş çevreleri varsa sürekli onu hatırlatan bir şeyler oluyor olabilir. Yani sizi sürekli hatırlamak durumunda kalabilir sevgili ruhtaşlarım. Hala sizi hatırladığını görüyoruz. Kalbimle sevdim seni, aklımla silemiyorum inan. Aklından silemediğini görüyoruz arkadaşlar. Her ne kadar kalbiyle sevse de sonuçta bir ex partner olduğu için şu an aklına geldiğinizi çok net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle benimle rezone olan ve bu videoyu izleyen sevgili ruhtaşlarım için bu yorumları yapıyor olacağım. O sebepten dolayı sevgili ruhtaşlarım sizin aslında aklından çıkaramadığını çok net bir şekilde bize söylüyor karşımızdaki insan. Çünkü henüz daha kalbinden silememiş, aklından silememiş olduğunu görüyoruz. Siz buna da inanmıyor olabilirsiniz. Çünkü inan diyor. Aklımla silemiyorum, inan. Ona inanmıyor da olabilirsiniz. Sevgisine inanmıyor olabilirsiniz. Onun sizi unuttuğunu, hatırladığına dair hiçbir inancınız da olmayabilir. Sevgili ruhtaşlarım.
Senin karşıma ilk çıkışında zahirdi. Ömrümce sevdadan yana yüreğimde iz bırakacağım. Yani burada aslında onun sizi bıraksa da siz onu bıraksanız da onda çok büyük bir iz bırakacağını o zaten başından beri biliyormuş. Çünkü burada aslında biliyorsan niye bıraktın diyesim geliyor ya da biliyorsan niye böyle şeyler yaptın diyesim geliyor. Belki sizi algılıyorum sevgili dişil enerjiler. Yani hani biliyorsan niye bıraktın, biliyorsan niye böyle oldu gibi bir isyan var içimde. Büyük ihtimalle sizden geliyor. Eğer bu enerji sizden geliyorsa yorumlara benim gibi düşünen arkadaşlarım lütfen yorumlarda belirsin. O bendim diye, benim enerjimi hissettin diye. Evet, hala da yüreğimde iz bırakacağını zaten burada da diyor. Aklımda silemedim, kalbimde sevdim seni, hep seni hatırlıyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Kalbimde iz bırakacaksın. Aslında kimse senin gibi olmayacak. Sen gerçekten ilk anda benim vurdun, bıçakladın, her ne yaptıysan yani artık iz bırakacaksın. Yüreğimde pis kalacak diyor. Ve o yüzden de stresli ve gergin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani hem size hep hatırladığını görüyoruz. Hatırlatıldığını da görüyor olabiliriz. Aynı zamanda sizi unutamadığını, belki eski fotoğraflara baktığını, sizi unutmamak için bir şeyler yaptığını belki. Belki birlikte ortak geçirdiğiniz zamanlardaki yerlere gittiğini. Ortak bir çevreniz olabilir. Her gün iş yerine gidiyorsa sürekli sizi görmek. Sizi sürekli hatırlatan bir şeyler var. Siz onu da iz bırakacaksınız zaten sevgili ruhtaşlarım, o çok net. Peki siz ona karşı ne söylemek istersiniz? Önce sizin bir duygusal enerjinize bakalım. Sizin güncel enerjiniz nedir? Böyle bir öfke geliyor içime. Böyle bir boğazım geliyor. Sevgili ruhtaşlarım, çok tatlısınız. Bir öfke durumu var. Bakalım siz nasıl bir enerjidesiniz? Arkadaşlar ben kartları karıştırmıyorum. Düşürüyorum. Elimle seçmiyorum. Bunun böyle daha soruların cevabının çok daha iyi aldığıma inanıyorum. Yani yıllardır da bu şekilde tarot bakıyorum. O yüzden lütfen beni garipsemeyin arkadaşlar. Mutluluk ve bahtiyar olmak geldi. Şimdi bu mutluluk gerçek bir mutluluk mu yoksa karşı tarafa gösterdiğiniz bir maske mi? Görelim bakalım. Siz bakalım ex partnerinize ne söylüyorsunuz bilinçaltında? Konuşun bakalım. Arkadaşlar siz konuşmuyorsunuz galiba. Suya düşen hayallerimize bak nasıl da batıyorlar. Evet. Neden güldüm? Çünkü artık hani eskisini bırakmışsınız. Özgüvenlisiniz, havalısınız. Vay, çok iddialısınız. Çok güzel laflar sokuyorsunuz. Sevgili ruhtaşlarım. Evet. Suya düşen hayallerimize bak nasıl da batıyorlar. Aslında sizin için artık hayallerinizin bittiğinin, sizin özgüvenli bir duruşunuz var. Farkında mısınız? Kiminiz böyle fiziksel anlamda kendini değiştirmiş, kıyafeti, görünüşü, özgüven tazelemiş, dişil enerjisini güzel çalıştırmaya başlamış gözüküyor. Özellikle güller ve çiçekler var burada. Gül frekansı yüksek bir frekanstır. En yüksek frekanslardan bir tanesidir. O yüzden frekansınızın da çok artmış olabileceği, çevrenizde gerçekten güzel enerjileri çekmeye başladığınızı görüyoruz. Ki zaten burada mutluluk kartı sizin duygusal durumunuzu gösteriyordu ya. Gerçekten mutlusunuz siz. Yani ben bunun böyle bir sahte bir mutluluk olduğunu görmedim arkadaşlar. Hani karşı tarafa yaparız arada taktikler.
mutluyum bak sen dön de bir bak gibi. Ama burada mutluluğunuzun gerçek olduğunu görüyorum. Özellikle sevgili ruhtaşlarım. Yani siz artık hayallerinizin de battığını kabule geçmişsiniz. Çok net. Hani artık o hayaller battı. Ben daha gerçekçiyim. Evet, burada gerçekçilik enerjisi var. Çok daha gerçekçi bakıyorsunuz. Senin için ağlamadım. Sen tarafından ağlatıldım. Yani aslında burada özgüven kazanmışsınız ve neyin ne olduğunu fark etmişsiniz. Onun size yaptığı hataların, yanlışların, nasıl bir toksikliğin içinde olduğunuzun, o toksikliğin sizi ne hale getirdiğinin ve gerçekten artık uyanışa geçmişsiniz. Ya farkındalığınız bayağı bir arttığını görüyorum. Daha gerçekçi bakıyorsunuz her şeye. Yani eskiden olduğu gibi çok böyle koşulsuz kabul eden ya da koşulsuz onu düşünen bir enerjide değilsiniz. Daha özgüvenlisiniz. Kendi değerinizin farkına varmışsınız. Çok güzel bir enerji. Tebrik ediyorum. Sevgili ruhtaşlarım. Böyle devam. Sen adeta bana savaş açtın. Söylesene daha kaç bıçak darbesi kalbime. Evet, çok yara aldığınızı görüyorum ama bu yaraların aslında onu sizi yaraladığının farkındasınız. Sağlıksızlığının farkındasınız. Toksikliğinin farkındasınız. O sebepten dolayı da aslında kendinizi güçlendirmiş, iyileştirmeye çalışmış gözüküyorsunuz. Çok güzel konuştunuz. Yani hem trip atar gibi, laf sokar gibi hem de gerçekten hani artık olacaksa olsun, sağlıklı olursan olsun, olmuyorsa hiçbir şekilde olmasın. Müdanasızsınız yani. Bu enerjiyi beğendim ben, ekspertleri olanlar. Böyle devam. Gerçekten çok beğendim. Güçlü bir duruş var burada. Evet. Mutlusunuz. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek düşüncelerine, bilinçaltındaki gerçek düşüncelerine bakalım. Şöyle biraz geriye alacağım. Bakalım sizin hakkınızda gerçek bilinçaltındaki düşünceleri nelerdir? Tamam, kendisi konuştu, ifade etti bir şeyleri vesaire ama bakalım bilinçaltında kendisi ne düşünüyor? Aşıklar kartı, kupası, vay vay vay, güneş ve çıktıkça kartlar çıkıyor. Ondan da nasıl olur? Değnek sekizlisi, güneş kartı, değnek beşlisi, ay kılıç beşlisi ve son kart kılıç sekizlisi. Şimdi arkadaşlar, hala da aklındasınız, kalbindesiniz. Zaten bir önceki konuşturmada dedi ya, hani kalbimle sevdim seni, aklımla silemiyorum. Çok net. Ya hala size sevgisinin ve duygusunun olduğunu görüyorum. Hatta ayrılıktan sonrasında bu durumun daha da arttığını görüyorum. Özellikle 6 vadeden beridir bu insanın size karşı aşkı, duygusu daha da artmış gözüküyor. O sebepten dolayı sevgili ruhtaşlarım, siz böyle göz önünde olabilirsiniz. Artık hani daha böyle özgüvenli göründükçe aslında size gelmeyi düşündüğünü görüyorum. Aranızda bir mesafe ilişkisi olabilir, mesafeli durumlar olabilir ya da gidilmesi, gelinmesi gereken bazı durumlar olabilir. O sebepten dolayı size gelmek istediğini de gösteriyor. Yani acaba gitsem mi? Yapsam mı? Bu ilişki bitti mi? Her şey havada ve askıda kalmış onun için. Yani burada değnekler havada kalmış arkadaşlar. Değnekler havada kalmış. Ne olacağız biz şimdi? Bittik mi? Ne oluyor? Bu gibi enerjiler var. Aşkının ve duygusunun çok yoğun olduğunu görüyoruz. Düşüncesinde gerçekten acaba bu ilişki bitti mi? Ne oluyor? Onun bana karşı duyguları bitti mi? Nereye gidiyor bu ilişki gibi soruları gerçekten de çok fazla soruyor olabilir bu insan. Çünkü kafasının çok karmaşık olduğunu görüyoruz. Ya güneş kartı artık eskisi gibi günlere dönmek istiyor. Acaba yine barışacak mı benimle? Ya belki çok ayrılış bir ilişkiyse de hiç bu kadar kötü hissetmemişti belki. Belki de hiç bu kadar ona sert davranmamıştınız. Hak etmiş olabilir tabii ki, orası ayrı. Ama burada gördüğüm enerji gerçekten acaba mutlu olacak mıyız? Ne olacak? Ne bitecek? Eli kolu bağlı hissediyor. Hiçbir şey yapabilecek gücünü görmüyorum. Yani düşüncesinde ben batırdım gibi bir şey var. Bir şey yaptım ve batırdım gibi bir şey var. Hani siz oraya anlamışsınızdır. O yüzden burada baktığımda eli kolu bağlı, çaresiz, kurban. Ne yaptım ben?
gibi böyle sorgulamalar ve düşünceler içerisinde görüyorum. Ama hala sizi düşünüyor. Aşkı, sizi inanılmaz düşündüğünü görüyorum. Acaba yanına gitsem mi? Acaba ne olur? Bu ilişki bitecek mi? Ne olacak? Gibi böyle çok fazla bakış açıları ve duyguların olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu düşüncelerin olduğunu görüyoruz. Güzel çalıştırıyor enerjiyi. Şimdi bakalım arkadaşlar sizin gerçek anlamda, bilinçaltında, duygusal anlamda size karşı neler hissediyor? Tamam, düşüncelerini anladık. Hala düşünüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun ama duygusal anlamda ne hissediyorsun gerçekten sevgili ruhtaşıma? Ateş altılısı, hava, toprak uşağı, kılıç ikilisi. Ne hissediyorsun? Evet sevgili ruhtaşlarım. Şimdi burada aslında pişman olduğunu görüyoruz. Çok net. Pişman olduğunu görüyoruz ama duygusal anlamda baktığımızda gerçekten de size karşı bir gelme hissiyatı var. Az önce de değnek sekizlisiyle bir deniz aşırı yol ya da bir uçak yolculuğu, böyle bir yolculuk, bir yanınıza gelme durumu var. Bir uzaklık varsa uzaklıktan dönme. Belki askerden dönmeyi bekliyor. Bilmiyorum artık bu her neyse. Ama burada gerçekten sizinle tekrardan bir araya gelme isteğinin olduğunu görüyoruz. Yani siz onu gerçekten çok farklı bir yerden vurmuşsunuz. Ya o sizinle gerçekten kendisini beyaz atlı prens gibi hissetmiş. Ve bu duyguyu başka hiçbir kadından alamayacağına eminiz gibi gözüküyor. Çünkü burada toprak uşağı aslında zorlu bir şey yapacak, bir adım atacak. Yani kendisi için hani belki yaptığı şeyden pişman olduğu için buradaki o pişmanlık enerjisini birazdan anlatacağım. Üzüntü duyduğu için de kendisine dair zor bir adım atacak aslında. Toprak uşağı yani toprak prensi aslında para prensi karşımızdaki insanın aslında bir sebepten dolayı bir mezuniyet, bir belge, bir şey alması gerekiyor ve aynı zamanda sizi ya da sınava girecek. Herhangi bir sınav dönemi olabilir. Bir mezuniyet, bir sertifika alma sürecinde olduğu halde size bunu yapacak. Yani bir adım atmayı düşünüyor gibi bir durum var. Yani burada aslında sınavla ilgili bir sertifika ile ilgili çok zorlu bir süreç varken aynı zamanda size bir adım atmayı düşündüğünü de görüyoruz. Yani duygusal anlamda gerçekten siz onun için farklısınız. Kılıç ikilisine baktığımızda ise yani bu işte zaman zaman işte çıkmaza girdiği için o kadar fazla çıkmaza giriyor ki zaman zaman gelmeyi hissetse de zaman zaman sizin onu kabul etmeyeceğinizi düşünmesi, hiç bu kadar daha sert olmamış olmanız maalesef burada ikilem yaratıyor. Kimi zaman size asla belki problem yokmuş gibi davranışlar gösterse de aslında maalesef zor olsa da bu adımı atmak zorunda. Yani belki dönmek için bu adımı atmak onu çok zorlayacak. Belki şu anda çok zorlayacak ama hani kendisini mi düşünecek yoksa sizi mi ilişkiyi seçtiğini görüyorum. Duygusal anlamda şu an ikilemlerin içerisinde, kararsızlıkların içerisinde yanına gitsem mi, kalsam mı? Ya bu süreçte kendi sınava hazırlanıyorsa ya da herhangi bir sınava girecekse artık neyse arkadaşlar lütfen bunları yorumlarda belirtin. Bu konuları düşünüyor ama aynı zamanda siz de düşünüyor gibi böyle bir bunalım var. Kılıç üçlüsü burada sizi üzdüğünün farkında. Aynı zamanda kendisinin de üzüldüğünü görüyoruz. Ve kendisini de ve sizi de affetmesi gerekiyor. Ya da sizin onu affetmenizi beklediğini görüyorum. Ama şu anda ertelediğini de görüyoruz. Yani ilerleyen süreçte adım atacak belki ama belki de buradaki mezuniyeti, işi vesaire bir şeyi bahane ederek, sertifikayı bahane ederek aslında birazcık kendine zaman tanıyor. Sonrasında adım atacak olabilir. Sonrasında tam bir geri dönüş yapacak olabilir. Kimilerinizin iletişim tam kesilmemiş, hala daha haberleşiyor da olabilirsiniz. Ama burada gördüğüm kadarıyla çoğunluğun bir iletişim aracı yok. Yani belki haberler alıyorsunuzdur ama direkt bir iletişim olmadığını görüyorum. Ama bazıları için tabii ki iletişim geçerli olabilir. Burada gördüğüm kadarıyla sizi stokladığını görüyoruz. Normalde böyle bir enerji hissetmem ama böyle bir enerji geldi arkadaşlar. Gerçekten birazdan soracağım stokluyor musun diye.
Burada sizi üzdüğünün farkında, yaptığı eşekliğin farkında, üçüncü kişileri dinlediğinin, belki biraz ileri gittiğiniz, biraz ileri gitti mi bilmiyorum ama hani daha da ileri gittiğini, size ne kadar büyük bir üzüntü yaşattığında farkına vardığını görüyoruz. Ki birlik kartı, yani tekrardan bir araya gelmek istediğinin olduğunu görüyoruz. Keşke böyle davranmasaydım. Yani başkalarından akıl alarak aslında nasıl ilerlemesi gerektiğini de arkadaşlarına soruyor olabilir. Uzman birilerinden taktikler alıyor olabilir. Çevresinde böyle ilişkilerle ilgili bilgili bir insan varsa onunla da görüşüp aslında nasıl davranması gerektiğiyle ilgili de bir ilerleyen süreçte böyle düşünceler içerisinde olabilir. Ama ben sizinle gerçekten bir yerlerde evlilik istediğini görüyorum. Şimdi bunları şey olarak düşünmeyin arkadaşlar. Ex partneriniz sonuç olarak evet bir şeyler bitmiş gibi olsa da arkadaşlar yani bilinçaltında öyle kolay bir şeyler bitmiyor. Maalesef böyle değil. Hani bugün ben bu dakika bu insanı hayatımdan çıkarıyorum dediğinde bilinçaltınızda öyle işler evet o dakikada işlemiyor. Maalesef öyle değil. Kendinizi kandırmıyorsunuz şu anda. Neden bunu söyledim? Çünkü zannediyorsunuz ki erkekler bitirdiğinde onların kafasında, ruhlarında, her şeylerinde o duygularda bitiyor sanıyorsunuz ama öyle olmuyor. Ya da o size adım atmadığına zannediyorsunuz ki size değer vermiyor. Hayır, bilinçaltında öyle işlemiyor. Evet, görünürde adım atmıyor olabilir ama gerçek bilinçaltına baktığımızda aslında o insanın neden adım atmadığını da görebiliyoruz. Mesela şu anda bu insan sizin tepkilerinizden korktuğu için bu sebepten dolayı adım atamıyor. Korkması da haklı ya da yaptığı şeylerle yüzleşmeye çalışacak ve bu süreçte o da bir şeyleri deneyimleyecek. Ama önemli olan siz affedebilecek misiniz sevgili ruhtaşlarım? Bu çok önemli. Evet, şimdi aklındaki kişi sevgili ruhtaşımı stalkluyor mu? Stalk enerjileri var mı? Bak oyunum ne muhteşem elbisemde olağanüstü güzellikte. Ben bu enerjiyi gerçekten stoklama enerjisi olarak alıyorum. Hatta taktikler yapıyor olabilir. Başka şekillerde haberler alıyor olabilir. Ama bir oyunlar çevirdiğini görüyoruz burada. Aynı zamanda kılıçların padişahı var. Şimdi şad oldun. Yüreğin açması yakındır. Yani zaten ilerleyen süreçlerde duygusal anlamda bir şekilde kendisini hızlandırabileceğini ve adım atabileceğini görüyorduk ama kendisini psikolojik olarak hazırlayacağını görüyorduk. Belki de bu stoklayarak aslında size böyle sinyaller gönderiyor. Sizi stokladığını görüyorum. Hatta üstüne size sinyaller gönderdiğini de görüyorum. Belki gittiğiniz ortak yerleri paylaşıyor. Belki üçüncü kişilerle size bir şeyler gönderiyor. Belki taktik yapıyor. Taktiğinize acaba bir cevap, bir sinyal alacak mı? Bunları test ediyor. Eğer bunları test ederse işte o zaman sizden bir sinyal alabilirse adım atacak gözüküyor. Yani kendisini de öyle emin olmayan sularda yüzmek istemiyor. Burada kesinlikle kılıç ası stokluyor. Düşündüğünü görüyoruz, stokladığını görüyoruz. Hatta yazıştığınızı bile görüyor olabilirim. Kimileriniz için belki fake hesaptan yazışıyor bile olabilirsiniz. Yani belki sizi sosyal medyada sizinle konuşuyor ya da size yorum yapıyor ama bilmiyor bile olabilirsiniz sevgili ruhtaşım. Eğer böyle bir durum varsa ve yeni öğrendiyseniz lütfen bana yazın yorumlarda. Ama ben burada soğuk enerjisi var. Sadece soğuk değil, üstüne bir de taktikler yapıp aslında sizin onda olup olmadığınızı test ederek aslında size adım atıp atmamasına karar verecek gözüküyor. Şimdi olası gelecekte tamam sen bunları hesaplıyorsun, biçiyorsun ama şimdi olası gelecekte neler olacak? Bak biz bunlara bakalım. Olası gelecekte en yüksek ihtimalle şu anki bilinçaltı durumunuza göre neler yaşanacak? Adım atacak mısın? Adım atacak mısın? Ya da ne yapacaksın? En yakın zamanda ne yapacaksın? Değnek üçlüsü. Bu kart da geliyor gibi oldu. Gelmedi. Neyse. Ölüm. İmparator. Kupa yedilisi. Büyücü.
Aa, hadi düş bakalım. Tılsım ikilisi. Evet. Rumilerden de destek alalım. Olası gelecekte sizi neler bekliyor? Adım atacak mısın? Aşklar. Çok kart. Asaların dokuzusu. Dinarların ikilisi 2 kere geldi. 3 kartı. Çok kart geldi. Alamayacağım. Tek bir kart. Son bir kart. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım olası gelecekte aklınızdaki insan neler yapacak? Adım var mı? Geri dönüş var mı? Beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek. Eğer sizden planlarına uygularsa ve bu planlara siz yeşil ışık yakar gibi bir şeyler verirseniz eğer, artık bak beni unutmamış, bak beni tam olarak hayatından çıkarmamış gibi bir yeşil ışık görürse aslında size bir adım atacak gözüküyor. Çünkü burada ancak o şekilde koşulu bu. Hani sizin onu unutup unutmadığınızı bilirse adım atacak gibi. Çünkü egosunu da ezdirmek istemiyor. Yani siz onu unuttuysanız ve asla kabul etmeyecekseniz adım atmak taraftarı pek olacağını düşünmüyorum. O yüzden böyle taktiklerle ilerlediğini görüyoruz. Aynı zamanda ölüm ve aşıklar kartı. Ölüm ve aşıklar kartına baktığımızda burada kendisini bu aşkın öldürdüğünü görüyoruz. Yani hani artık bu aşk beni öldürüyor gibi bir durum söz konusu ve o yüzden de zaten burada kartlar alamıyorum. Artık imparator olmaya ve asaların dokuzlusuyla hareket etmeye hazırım. Yani korksam da artık gelmek istiyorum. Artık o fil olacağım yani. Rüyalarındaki o görmek istediğin fil olmam lazım. Eğer sana kavuşmak istiyorsam bunu yapmam gerekiyor gibi bir durum söz konusu. Ama sizden bir yeşil ışık görmek istiyor. Bu yeşil ışık sizin için neyse artık arkadaşlar. Kiminiz için işte onun bir hikayesine bakmak olabilir. Kiminiz için ortak bir arkadaştan haber yollamak olabilir. Ya da kiminiz için karşılaştığınızda bir göz göze bakışma olabilir. Herhangi bir ufacık bir ipucu. Ve eğer siz bunu isterseniz, bu ipucunu ona verirseniz rüyalarınızdaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmaya kabul ediyor arkadaşlar. Yani imparator enerjisini çalıştırmaya başlayacak ve eril enerjisini güçlendirmeye başlayacak olabilir. Yani adım atacak. Ama garantili adım atmak istiyor. Kupaların yedilisi ve tılsım ikilisi kafası karışık. Ya sizden gelmezse? Ya sizden o adım gelmezse ne olacak? Yıldızlarla birlikte alametlerin eşiğinde dönmekteyim. Yani burada sizden o işaretleri bekleyen bir hale dönüşecek. Yani size o sinyalleri verirken acaba yaptı mı, baktı mı, etti mi gibi bir sürü böyle kafa karışıklığı olacağını görüyorum. Ya da bir sürü yöntemleri deneyerek aslında siz onda mısınız, değil misiniz bunları test edecek. Çok sinsi yapacak arkadaşlar bunu. Ya belki siz hissedebilirsiniz ama ben buradaki kişinin biraz sinsilik çalıştırdığını görüyorum yani. Sizi test ediyor. Evet, büyücü ve güç kartı geldi arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Artık bu büyücü enerjisini çalıştırmaya başlıyor. Artık hazır, artık adım atabilir. Artık büyük bir ilişkinizle büyük bir başlangıç yapabilirsiniz ve siz o aslan var ya aslanı size getiren kadınsınız artık.
Artık o insan dize gelecek, kendini fethedecek. Artık kendisiyle ilgili korktuğu şey neyse bu ayrılık sürecinde gerçekten de anlayacak ve hakikate varacak gözüküyor. Ve aslında sizin onu yani siz ona karşı bir güç kazanacaksınız arkadaşlar. Aslında onun aşkının bir göstergesi olarak bunu yapacak ama siz aslında onu ne kadar sevdiğinizi fark ederek aslında burada güç kazanan tarafta siz olacaksınız. Burada tabii güç derken arkadaşlar ilişkilerde güç savaşlarından bahsetmiyorum. Sadece burada değerinizi bilmesi açısından. Büyücü kartı büyük bir aşkın başlamasını temsil eder. Umarım bu sağlıklı olur sevgili ruhtaşlarım. Zaten sağlıksızsa siz yollarsınız diye düşünüyorum. Burada büyücü kartı gerçekten çok güzel bir enerji. Yani artık birli bir vade içerisinde bu insanın size karşı büyük bir adım atabileceğini görüyorum. Ama tek şartı var. Arkadaşlar 11 Mart olabilir. Birli bir vade ya da 11'li bir vadede sizi karşılıyor olabilir bu insanın enerjisi. Ama burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu sinyali alırsa bunları yapacağını da görüyoruz. Yani sizden hiçbir şekilde sinyal alamazsa ya da size yazarsa siz onu engellersiniz. Yani bu insan hiçbir şekilde ilerisini getiremez. Olasılıkları da öyle okumamız gerekiyor. Tılsım ikilisi, asaların padişahı ve güneş kartı. Şimdi burada her ne olursa olsun size güneş gibi parlayacağınız bir durumla gelecek. Ama burada gördüğümüz kadarıyla bu adımı attıktan sonra, çünkü asaların padişahı adım attıktan sonrasında sizin tepkinize ölçümleyecek. Tılsım ikilisi burada zaten sizin ne yapıp ne yapmayacağınızı bulacak. Yani ve aklında şöyle bir şey de var sevgili ruhtaşlarım. Acaba hayatına birisini aldı mı? Acaba ben haricinde biri var mı? Gibi bir durumun içerisine de gireceğini görüyorum. Burada da aynı şekilde. Acaba bana cevap vermiyor, hayatında başka biri mi var? Başka bir aşk mı var? O yüzden sizi test etme ihtiyacı içerisinde olduğunu da görüyoruz. Yani sizi test ediyor çünkü hayatınızda biri var mı, biri yok mu? Ya da hayatınızda biri yoksa bile acaba birisiyle konuşuyor mu? Başka birine gönlü kaydı mı gibi soru işaretleri olduğunu görüyoruz. Ama bu soru işaretlerini gidermek için de artık bu yöntemleri, bu teknikleri uygulayarak aslında ya yapacak bir şey yok, artık bunu yapmamız lazım gibi bir güneş. Yani artık netleşmek için bir güneşi ortaya koymamız gerektiğini söylüyor. Yani güneş nedir? Bir şeylerin, gerçeğin açığa çıkması, ışığın var olması demektir. Yani kendi hayatında da netleşmek için, çünkü stresli ve gergindi biliyorsunuz ruhsal durumu. Ve bu sebepten dolayı da artık hani yapacak bir şey yok. Geçmişi düşünemeyiz. Dünü düşünemeyiz, geçmiş düşünemeyiz. Bugün bunu yapmamız gerekiyor gibi bir enerji var. Yani artık kaptıramayız bu kızı. Sevgili ruhtaşlarım ya. Kaptırmamalıyım bu kızı gibi bir enerji var. Çok güzel bir enerji. Ve bu enerjileri aktive etmek için sevgili ruhtaşlarım, güneş sembolünü arkadaşlar, güneş yazabilirsiniz, sembol bırakabilirsiniz, kalp bırakabilirsiniz ve bunun böyle olması için, olasılıkları çalıştırmak için ben şu anda Reiki ve biyoenerji kanallığımı açıyorum. Ve lütfen seçen herkes yorumlara güneş yazsın ya da güneş sembolü bıraksın ve ex partnerleriyle ilgili olan bu durum her neyse kolaylıkla ve güzellikle şifalansın. Buradaki olasılığı alıp kabul edenler ve hayatına davet etmek isteyenler şu anki bu kanallığımı niyet etsinler. Lütfen bu enerjiyi, akıttığım enerjiyi alıp kabul edin. Derin nefesler alıp verin. Ve öyle de oldu sevgili arkadaşlar. Umarım enerjimi hissediyorsunuzdur. Hissedenler de hissediyoruz diye yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi tamam, bunlar çok güzel.
gelecek, öyle olacak, böyle olacak. Ama en önemli şey nedir? Tarotu rehberlik olarak kullanmaktır, değil mi arkadaşlar? O yüzden biz bugün siz bu süreçte ne yapmalısınız? Bilinçaltınız size neleri tavsiye ediyor? Ve siz bunları yaparsanız bilinçaltınız nasıl daha kolaylıkla, neşeyle hayatınızda mutluluğu, güzel, keyifli zamanları ve anları yaratırsınız. Ve hem bu ilişkinize güzel enerjiler yansır hem de hayatınıza her alanda. Şimdi bakalım tavsiyeler alalım. Siz bu süreçte neler yapmalısınız? Wow, wow, wow. Sevgili ruhtaşım, seni canlandıran şey ne? Evet, diğer kartlarımızı alalım. Düşüyor gibi oldu, düşmedi. O yüzden almıyorum. Gerçek. Gerçek kartı düştü. Ve son bir kart tavsiye olarak bu destelere bayılıyorum. Yeni aldım ama neden daha önce almadım. Jüpiter. Ama iki kart geldi. Jüpiter'i alıyorum arkadaşlar. Lütfen beni yanlış anlamayın ama süre yetmiyor. Jüpiter'i almak istedim. Enerji öyle aktı. Şimdi arkadaşlar. Evet. Yıldız tohumu bize ne anlatıyor? Bu süreçte sizin kendinizi canlandıracak, size iyi gelecek, gerçekten güzel hissedeceğiniz o enerjiyi çalıştırmanız gerekiyor. Bu nedir sevgili dostlarım? Manifestler yapabilirsiniz. Neyse sizi mutlu eden oraya yönlenmelisiniz. Boyama yapmak, hobiler, buna benzer enerjiler, sizin varlığınızı canlandıracak her şey aslında tavsiye olarak verilebilir. O yüzden sizin burada kendinizi ne kadar tanıdığınız çok 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 önemli. Evet arkadaşlar, şimdi çok güzel bir açıklama kitabı var. O yüzden bunların hepsini okumak istiyorum. Kiminize katkı olabilir. Çünkü çok beğendiğim kartlar ve desteler ve mesajları da açıklama kağıtları da inanılmaz güzel yazılmış. O yüzden her birinizi okumak istiyorum ve size de umarım katkı olur. Yıldız tohumları çift misyonu olan ruhlardır. Kendi bilinçlerini yükseltmek, gezegenin bilincini yükseltmek. Onlar bu gezegenin ötesinde bir yerde bedenlenmiş ve yaşlı ruhlardır. Pek çok yıldız tohumu buraya zamanın azaldığını ve bir şey yapmaya, yaratmaya, bir şeye katkıda bulunmaya geldiklerini hissederek gelirler. Evet sevgili canlarım, eğer bir şeyi yaratmayı, yapmayı hissediyorsanız, çocukluğunuzdan beri bir şey, kitap yazacağım ben ya da işte şarkı söyleyeceğim ben ya da işte başka herhangi bir bilinçle eğer çocukluk hayallerinizde söylediğiniz şeyler varsa bunları aslında yapmak için geldiğinizi söylüyor bu kartlar bize. Eğer bu kart çektiyseniz bu sizin bir yıldız tohumu olduğunuzu gösteriyor. Bu çağrıya yanıt vermeye çağrılıyorsunuz. Çoğu yıldız tohumu bir kez uyandığı zaman anlamsız konuşmalar, işler, ilişkiler ona zor gelir. Doğal olarak hayatta çok daha fazlası olduğunu bilirler ve daha fazla bir şey olduğunu hissederek işe koyulurlar. Onları eşsiz varlıklarıyla dünyayı aydınlatmaya yönelten çağrılarına karşılık verene dek huzursuz olurlar. Yani artık siz kendi içinizdeki, sizin içinizdeki o coşkuyu, heyecanı ortaya çıkaracak şeye yönelmelisiniz. Eğer işiniz buna engel oluyorsa, işiniz çok severek yaptığınız bir şey değilse işinizi eğlenceli hale getirmeye çalışın. Ya da işiniz haricinde başka bir iş yaratmaya çalışın ama çok severek yapacağınız bir iş yaratmaya çalışın sevgili dostlar. Yıldız tohumları tüm gezegene yayılmışlardır. Onlar hastanelerde, okullarda, gecekondularda, sahnelerde, kayıt odalarında, parklarda, gece kulüplerinde, taksilerde, tema parklarındadırlar. Pek çok yıldız tohumu hayatın bir kısmının uyum sağlamaya çalışarak ve bir tür spiritüel hücrede geçirir.
Yani arkadaşlar çevrenize pek uyum sağlayamıyor olabilirsiniz. İlişkilerde yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bunları sıkıntı yapmayın. Çünkü burada asıl şey siz yıldız doğumlusunuz. Yıldız doğumu çok yaşlı ruhlardır ve kendisine bir şey üretmek için bu dünyaya gelmek ve dünyanın misyonunu değiştirmek, gezegenin bilincine katkıda bulunmak için geldiniz. O yüzden diğer insanlara pek uyum sağlayamıyor olmanız çok normal. Eğer uyum sağlamak için de ışığınızı karartıyorsanız durmanın ve buraya paylaşmaya geldiğiniz eşsiz ışığınızı kucak açmanın, yeryüzünde geçirdiğiniz zamana muhteşem bir tatil gözüyle bakmanın zamanıdır. Işıl ışıl parlamanızı sağlayan şey nedir sizin sevgili yıldız doğumlarım? Sevgili ruhtaşlarım, çok güzel bir enerjiydi. Lütfen o ışıl ışıl parlamanızı sağlayan, buraya ne için geldiğinizi hatırladığınız zaman da üretmeye başlayacağınız şey neyse, çocukluk hayaliniz neyse ya da içinizde böyle çocuklar gibi sizi şen yapacak o şey neyse buna yönlendiriliyorsunuz. Gerçek kartı gelmişti. Olan olur, olmayan olmaz. Hiçbir arzu veya dilek bu basit gerçeği değiştiremez. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey var. Gerçeği alıp kabul etmeniz gerekiyor. Bazen İnsanların, ki zaten sizi bunu yaptığınızı görebildim. Çünkü bu gerçek enerjisi en temelindeki yatan şey. Siz o insanın sizi üzdüğünün farkındasınız. Siz o insanın size hatalar yapabileceğinin farkındasınız. Siz o insanın sizi nereden yaraladığının farkındasınız. Ben zaten güncel konuşma destesindeki kartlara baktığımda sizin o enerjiyi çalıştırdığınızı görmüştüm. O yüzden siz de yine bu enerjide kendinizi kandırmamaya, insanların içindeki iyiliği aramaya çalışarak kendinizi yok etmemeye çalışmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi Jüpiter Retrosu. Çarklar durmadan dönüyor. Şimdi sevgili ruhtaşlarım, Jüpiter Retrosu elinizdeki fırsatları birazcık küçümsediğinizi, şükürsüz enerjide olduğunuzu söylüyor. Şu ana kadar yaşadığınız şeyler için bir kere öncelikle şükran enerji çalıştırmanızı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bir süreden beridir hayatınızda iyi yönlerini, aslında şükredilecek yanlarını, fırsatlarınızı kötüye kullanıyor olabilirsiniz ya da kullanmıyor, tembellik yapıyor olabilirsiniz. Elinizdekileri küçümsüyor olabilirsiniz ve o yüzden tam tersine sahip olduklarınızı paylaşmanız tavsiye ediliyor. Şükretmeniz tavsiye ediliyor. Cimriliğe ya da kötümserliğe kapılmış olabilirsiniz. Ya da sizde bir şey yok ki, ben kendimi iyi hissetmiyorum ki, benim ne bilgim var ki, ben ne yapabilirim ki gibi enerjilere girmeyin. Kötümser, olumsuz bakış açılarına girmeyin. Şükredecek şeyler bunlar arkadaşlar. Jüpiter Retrosu'nun aslında bize verdiği mesaj, senin o kadar şükredecek şeyin var ki ama sen maalesef bunları göremiyorsun. Maalesef bunları göremiyorsunlar. Yani bu Jüpiter Retrosu'nun aslında anlattığı şey refah durumunuzun, paranızın, iyimserliğinizin bir tıkanıklığının olduğu. Lütfen kendinizle ilgili şükür çalışması, elinizdeki var olan değerleri daha güzel kullanmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çekim yasasını hayatınızda uygulamanızı tavsiye ediliyor arkadaşlar. Yani çekim yasası da Jüpiter retrosunda uygulanacak en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü şu an çok karanlık ve negatif enerjilerde olduğunuz için çekim yasasını da negatifte çalıştırıyorsunuz. O yüzden de size hep negatif şeyler geliyor. Bu sebepten dolayı da sizin yapmanız gereken şeyler sevgili ruhtaşlarım, çekim yasasını da kullanarak çekim yasası tekniklerini ve benim birazdan yaptıracağım ritüel tekniklerini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ritüeller, meditasyon çalışmaları yaptırıyoruz. Bakın, biyoenerji ve Reiki kanallığımla sizlere enerji yüklüyorum. Lütfen bu çalışmalara katılın ve buna benzer bir sürü çalışma var. Lütfen o çalışmaları da yapın arkadaşlar. Jüpiter retrosu yılda bir gerçekleşir. Kolay kolay gözlemlenen bir gök olayı değildir. Ama doğum haritanızda yer alması burcunuzdaki evlere göre etkisi oldukça ilginç hale getirebilir arkadaşlar. O yüzden Jüpiter'inizin
Doğum haritanızda retro mu değil mi buna bakın. Eğer Jüpiter'iniz doğum haritanızda da retro konumundaysa aslında bu sizin hayatsal anlamda da şükürsüzlüğünüzü gösterebilir. Yani hep şükredecek şeylere odaklanırsanız bu retro enerjisi aslında 2 katıyla size şükredecek şeyleri yaratır. Yani burada asıl olan şey retroyu güzel çalıştırıyor olabilmek. Yani doğum haritalarınıza gidin bakın. Jüpiter'iniz retroysa bu aslında 2 kat daha bolluğa sahip olabileceğinizi ama şükretme enerjisinde olabilirsiniz, bunu sahip olabileceğinizi gösteriyor. Olumlu bakış açısında olursanız, çünkü Jüpiter iyimser bir gezegen ve ne kadar iyimser olursanız, ne kadar olumlu olursanız, ne kadar yüksek frekanslı olmaya çalışırsanız aslında size diğer insanlardan 2 katı daha fazla güzellik, bolluk, bereket, aşk enerjisini verebileceğini de söylüyor. O yüzden retrolar aslında korkunç şeyler değil arkadaşlar. O yüzden lütfen retronuzu bulun. Eğer Jüpiter'iniz retroysa yorumlarda bana yazın. Jüpiter'im retroymuş, artık şükür defterine başlıyorum, şükür günlüğüne başlıyorum gibi yorumlar yazabilirsiniz. Çünkü eğer bakalım, özellikle bir ay bunu deneyin bakalım arkadaşlar. Hayatınızda ne gibi mucizeler oluyor? İnanmıyorsanız da deneyin arkadaşlar. Bir ay boyunca her gün şükredilecek 3 şey yazın bakalım. Ve bir ay sonunda hayatınız nasıl değişecek? Hangi mucizeler gerçekleşecek bakalım. Evet arkadaşlar. Jüpiter retronuz hangi evdeyse o evle de ilgili özellikle şükretmeniz gerekiyor olabilir. Şükretmek için sadakalar verebilirsiniz. Daimi olarak böyle bir enerji çalıştırmanız gerektiğini görüyorum. Jüpiter retro olanlar mesela ikinci evde retro ise bireysel para kazanma kaynakları için, özgüvenli olmak için Jüpiter retrosunu, şükür listelerini ona göre düzenleyebilirler. Beşinci evde ise ilişkiler, işte aşk haneleriyle ilgili durumlar olabilir. İşte 10. evde ise kariyeriyle ilgili Jüpiter retrosu varsa karşımızdaki insanın 10. haneyle ilgili şükürler, olumlamaları yazabilir. O yüzden lütfen arkadaşlar sizin kendinizin haritanızı tanıması çok çok önemli. Şimdi aşk ritüeli yapacağız. Güzel enerjileri kendine davet etmek istiyorsan sevgili ruhtaşım, sıradaki aşk ritüelini de izle. Ama aşk ritüelinde ayrı bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Beni beğenip takip edenlere niyet ediyorum sevgili ruhtaşlarım. Çünkü güzel enerjiler paylaştıkça çoğalır ama her şeyin bir dengesi vardır. Fazla vermek, fazla almak, hepsi dengeyi bozar. O yüzden sevgili arkadaşlarım, sadece bu tarz bir noktada sizden katkı talep ediyorum. Eğer siz de ritüellere inanıyorsanız, ki ben kolektifte yapılan dualara, ritüellere çok çok inanırım. Siz de benim yaptığım ritüele katılıp bir sürü insanla birlikte ritüel çalışması yapabilirsiniz. En çok da ritüeller izleniyor arkadaşlar. Gerçekten her bölümün en çok ritüelleri izleniyor. Çünkü ritüeller gerçekten işe yarıyor ve bence siz de bunu biliyorsunuz. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Aile aşk ritüeline hoş geldiniz sevgili ruhtaşlarım. Bugün çok güzel bir ritüel hazırladım. Yine aynamızı kullanarak aslında çok güzel bir aşk, para, tüm güzel enerjileri, niyetleri bize çekecek. Ve Mart ayında ve bu videoyu her ne zaman izliyorsanız o ayın size getireceği güzel, bolluk, bereket, aşk enerjilerini aktif edecek çok güzel bir ritüel hazırladım. Gelin isterseniz başlayalım. Arkadaşlar 1 Mart itibariyle başlayan bir Venüs retromuz var. Venüs retrosu aslında duygusal anlaşmazlıkları, kavgaları, çatışmaları ortaya çıkaran bir enerji. O yüzden yaklaşık 3 hafta kadar daha da devam edecek enerjisi. O yüzden ilişkilerimize çıkmazlar, sıkıntılı, bu tarz enerjilerden korunmak için çok güzel bir zaman. Eğer retro enerjilerini sağlıklı anlamda çalıştırabilirsek, şifalanıp kendimize destek olabilirsek aslında çok güzel, 2 katıyla Venüs'ün enerjisi hem para hem de ilişkiler olduğu için hem para hanesinde hem de ilişkiler hanesinde çok güzel, olumlu, çifte şanslı olacağımız bir zaman dilimi olabilir. Tabii ki bu videoyu izleyen, kanalıma abone olan, bu videoyu beğenen, yorumlarda buluşan sevgili canlarım için yapıyor olacağım. Lütfen yorumlarda Venüs retrosunu alıp kabul ediyoruz yazarsanız bu enerjiler sizin için de aktif olsun sevgili ruhtaşlarım.
Bu dönemde kalbimizi, enerjilerimizi korumaya almak çok önemlidir. Arkadaşlar retro zamanında kendimizi korumaya almak inanılmaz önemli bir etkendir. O sebepten dolayı kendimizi korumaya almak için bugün zaten hem ada çayıyla hem de diğer türlü bir enerji çalışması yaptırarak aslında çok güzel bir koruma alanınıza aktive edeceğim sizin için. Bu dönemde duygusal anlamda ani kararlar almak hiç uygun bir zaman dilimi değildir arkadaşlar. Özellikle ilişkilerle ilgili ani kararlar almak için uygun bir dönem değil. Nostaljik anılar canlanabilir. Özellikle duygusal konularda ilişkilerinizin olduğu kişilerle belirsizlik hisleri ortaya çıkabilir. Ama bunlar geçici arkadaşlar. 3 hafta sonra kaybolacaktır. Zaten bu ritüel çalışmasını da bu yüzden yapıyoruz. Bu tarz enerjiler hiç bizim titreşim alanımıza girmesin diye. Özellikle bu süreçte kalp çakrası ile ilgili çalışmalar yapmak çok önemlidir arkadaşlar. Kalp nefesi diye bir çalışma vardır. Bu çalışmayı yapmayı sevenler, meditasyon yapmayı sevenler kalp nefesi üzerine çalışmalarını güçlendirebilirler. Bu dönemde bize faydası olmayan, duygusal anlamda işimize yaramayan tüm bilinçaltı kalıplarından kurtulmak için çok güzel bir zamandır arkadaşlar. Venüs retrosu zamanları. Ve eski sevgililerin genelde aradığı, aslında Merkür Retrosu gibi gözükse de eski sevgililerin geri döndüğü, ilişkilere başlanıldığı dönemlerde bu dönemlerdir. O yüzden bu dönemlerde de eski yaralarınızı şifalandırdığınızda o kişinin tekrar aynı hataları yapmayacağından emin olarak ilişkilere başlayın arkadaşlar. Parasal konuda da tutumlu olmanız gereken bir süreci gösterir aslında buradaki Venüs Retrosu. Çünkü çok fazla gereksiz yere büyük harcamalar yapmanızı teşvik edebilir. Çünkü burada Venüs'ü sağlıklı çalıştırmayan kişiler maalesef çok fazla para harcayarak aslında kendi içindeki yaraları sarmaya çalışabilirler. Bu dönemde özellikle duygusal kararlar almamanız, harcamalarınıza ve yatırımlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar diyorum ve yavaştan ritüele başlıyorum. Şimdi bu tüm saydığım negatif enerjileri her birini iptal etmeyi seçenler yorumlara iptal ediyorum yazın lütfen. İptal ediyorum. Venüs Retrosu'nun getirdiği tüm negatif etkilerin arınışını seçiyorum. Hepsini tümüyle iptal ediyorum. Ve öyle de oldu. İptal ediyorum da yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar yorumlara. Ve şimdi Venüs Retrosu'nun bu negatif enerjilerini arındırmak için kendi hazırlamış olduğum tütsümü yakacağım. Çünkü adaçayı ve lavanta hem koruyucu hem de negatif enerjileri arındırıcı bir etkiye sahip arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iptal ediyorum deyin. Ve her biriniz için Venüs Retrosu'ndan negatif etkilendiğiniz tüm etkilerden arınışınızı seçiyorum. Tüm negatif alanlarınızı, nazar, büyü, tüm negatif Venüs Retrosu'nun getireceği tüm negatif enerjileri İptal ediyoruz, iptal ediyoruz, iptal ediyoruz. Ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oldu. Evet, ve öyle de oldu arkadaşlar. Şimdi bu enerjiyi iptal etmek için yapacağımız şey bir bardak suya şöyle alayım. Bir bardak suya birazcık sirke katarak arkadaşlar kağıdımızı yırtarak koymak. Çünkü negatif enerjileri iptal etmek için arkadaşlar o anlaşmaların feshedilmesi gerekir. O yüzden feshetmek için de en önemli şeylerden bir tanesi yırtmaktır. Sakın yakmayı düşünmeyin arkadaşlar. Bu tarz arınma çalışmalarında yakmayı düşünmeyin. Bir gece suda beklettikten sonrasında kağıtları çöpe atıyoruz. Bu kağıtlar
iyice ıslanana kadar bir gece boyunca o negatif enerjiyi bekletiyoruz. Ve ardından bir gece bekledikten sonra çöpe atıyoruz arkadaşlar. Sakın ben işte bunu yakayım mı? Hayır. Aktive etmek istediğimiz enerjileri yakarız arkadaşlar ritüel çalışmalarında. Arındırmak istediğimiz şeyleri ise suyla arındırırız. Şimdi tüm niyetlerimiz gerçek oluyor. Aşk, para, sağlık, bolluk, bereket bizimle, sevdiklerimizle, şükürler olsun. Arkadaşlar çizimlerim çok kötü, o yüzden aldırış etmeyin. Çizimi iyi olan birisi varsa bana çizim dersleri verebilir sevgili ruhtaşlarım. Şimdi tekrar okuyacağım. Tüm niyetleriniz gerçek olmuş gibi şükrediyoruz arkadaşlar. Aşk, para, sağlık, bolluk, bereket bizimle, sevdiklerimizle, şükürler olsun. Tekrar son kez okuyorum ve içten ve kalpten arkadaşlar. Tüm niyetlerimiz gerçek oluyor, şükürler olsun. Aşk, para, sağlık, bolluk, bereket bizimle ve tüm sevdiklerimizle, şükürler olsun. Aldık, kabul ettik. Şimdi yansıtmak istediğim enerjiyi aynamın üzerine koyuyorum arkadaşlar. Neyi yansıtmak istiyorsak aslında ayna ritüelinin mantığı, temeli bu. Neyi yansıtmak istiyorsanız aynanın üzerine koyuyorsunuz. Ve aynı zamanda tarot kartlarımızdan destek alıyor olacağız. Kupa kralını koyuyorum çünkü aşkı, sevgiyi, ruhsal birlik, beraberliği temsil ediyor. Kader çarkını koyacağım. Bu süreçte kaderin güzel enerjileri, olumlu enerjileri, adım atmamızda engel olan, retro enerjisine engel olan her şeyin çarkın çevrilmesi için kader çarkı enerjisini aktive ediyor olacağım. Tabii ki maddi bolluk, bereket için, güzel kazançların, yatırımların gelmesi için de para ası kartını kullanıyor olacağım arkadaşlar. Aşka dair, evlilik teklifine dair, aşka dair her ne varsa hayata aşkı kendine çekmek isteyen danışanlarıma da niyet ederek aşk enerjisini aktive ediyorum. Ruhsal denge, ayrılıkların barışılması için, aslında barışmaların olması için denge kartını koyuyorum tüm ruhtaşlarım için. Tüm niyetlerinizin gerçek olması için güneş ve kupası kartlarını koyuyorum. Ev almak isteyen, araba almak isteyen her kim varsa arkadaşlar bu güzel enerjileri aktive ediyorum. Siz dilediğiniz başka enerjileri de aslında aktive edebilirsiniz. Şu an benim içimden gelen, niyet yapmak istediğim enerjiler bunlar. Şimdi derin birkaç nefes alıyorsunuz. Şimdi Reiki enerjisiyle ve biyoenerjiyi aktive ederek aslında size kanallık enerjisini gönderiyorum. Ellerime bakabilirsiniz. Sadece nefes alıp verebilirsiniz. Tüm bu güzel kartların enerjisini aynanın yansıtma gücüyle, tütsülerin arındırma enerjisiyle her birinize gönderiyorum arkadaşlar. Tüm niyetlerinizi edin. Gerçekleştirmek istediğiniz her şeyin niyetini yapın arkadaşlar. Tüm bu güzel kartların enerjilerini size gönderiyorum. Reiki kanallığımı aktive ediyorum. Derin nefesler alıp verin arkadaşlar. Ve arkadaşlar, tüm kalbinizle görün ve inanın.
Hatta telefonla bir sevdiğinizi arayın ve tüm dileklerinizin bu çalışmadan sonra gerçekleştiğini, bu çalışmanın ne kadar etkili olduğunu ve bu videoyu onun da izlemesi gerektiğini hayal edin. Tüm duyguları içinizden geçirin. Reiki enerjim size, kanallığım size katkı olsun. Tüm enerjileri kabul edin arkadaşlar. İllerimden inanılmaz enerjiler akıyor. Ve arkadaşlar şimdi alanınızı korumaya alacağım. Buna izin veriyorum yazmanız yeterli. Video bittikten sonra izin veriyorum derseniz sizin alanınızı Venüs retrosu boyunca korumaya alacak çok güçlü bir alan koruması yapacağım. Evlerinizi, iş yerlerinizi, odalarınızı, kendi kişisel alanlarınızı korumaya alacağız şimdi arkadaşlar. Gözlerinizi kapalı tutun. Ve sevgili baş melek Mikail, güzel enerjisiyle tüm alanlarınızı süpürüyor. Tüm negatif, karmik, tüm çatışma, tüm enerjilerinizi süpürüyor. Ve Yaradan'ın güzel ışığıyla bulunduğunuz odayı, evi, mekanları ve auranızı aydınlatıyor. Ve size mor alev ışıklı bir küreye girmenizi istiyor. Ve siz artık bu mor alev ışığıyla korunuyorsunuz. Bütün eviniz bu ışıkla korunuyor. Bütün iş yerleriniz bu ışıkla korunuyor. Ve siz artık koruma alanındasınız. Tüm enerjileri aktive edin arkadaşlar. Ve sevgiyle baş melek Mikail'e gönderin. Bu çalışmayı yaptığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Dünya bu şekilde daha güzel bir yer olacak arkadaşlar. Umarım her biriniz çok güzel dönüşümler ve sihirler yaşarsınız hayatınızda. Ve değişen şeyleri lütfen benimle paylaşın arkadaşlar. Çünkü bu çok güzel bir sinerji yaratıyor. Birlikten kuvvet doğar. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. Yalnızca beni sevdiğiniz insanlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Gerçekten çok öpüyorum sizi. Bu çalışmaya her ne zaman sıkılırsanız, alanınızın daraldığını hissederseniz ya da enerji vampirleriyle görüştüyseniz ve enerjiniz bittiyse bu çalışmayı bu süreç içerisinde her zaman dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.